Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu işsizlik maaşı nedir ve ne kadar süre içerisinde size bağlanır, ne kadar işsizlik maaşı alacaksınız. Bunlarla ilgili sizlere birkaç bilgi vereceğim. Peki işsizlik maaşı neye göre belirleniyor? Öncelikle işsizlik maaşı alabilmeniz için geriye dönük olarak 30 aylık süre içerisinde 12 ay sigortalı olarak çalışmanız gerekiyor. Eğer bu şartları sağlıyorsanız toplam çalıştığınız gün sayısına bakarak ona göre sizin ne kadar süreyle işsizlik maaşı alacağınız hesaplanıyor. Benim toplamda 16 aylık bir çalışma sürecim oldu ve ona göre de bana 8 aylık bir işsizlik maaşı bağladılar. Peki işsizlik maaşı ne kadar? Bu da çok önemli ve kritik bir soru aslında. Eğer çocuğunuz varsa son 12 ayda aldığınız aylık net maaşın %67'si, eğer çocuğunuz yoksa %60'ı kadar bir işsizlik maaşı almaya hak kazanıyorsunuz. Peki işsizlik maaşımı alırken public sağlık sigortam ne olacak? Bu da bir diğer önemli soru aslında. Orada ben hiçbir şey yapmadım ekstradan. Tabii ki süreci takip ettim. Otomatik olarak zaten siz bu saydığım 3 adımı takip ettikten sonra Agentur für Arbeit sizin sağlık sigortanız hangi firmadan ise o firmayla kendisi iletişime geçiyor ve işvereniniz yerine Agentur für Arbeit sizin sağlık sigortası priminizi ödüyor. Ve sadece dediğim gibi süreci takip etmeniz yeterli. Benim ve ailemin sağlık sigortası TK üzerindendi. İşsizlik maaşım onaylandıktan 2 gün sonra ben TK'den bir mail aldım ve o mailde hani işsizlik süresi boyunca sigorta primimin Agentur für Arbeit tarafından yatırılacağını, benim hiçbir şey yapmama gerek olmadığı tarafıma iletildi. Bu da bir diğer önemli nokta. Peki işsizlik maaşı alırken neler yapmalıyım? İşte burası da çok önemli bir nokta. Öncelikle Almanya'yı uzun süreli terk edemiyorsunuz. Sebebi de aslında size işsizlik maaşı yattığı günden itibaren sizin işvereniniz Agentur für Arbeit oluyor. Ve eğer uzun süreli Almanya'yı terk edecekseniz Agentur für Arbeit'ten izin almanız gerekiyor. Eğer izinsiz bir şekilde Almanya'dan çıktınız ve uzun bir süre sonra tekrar geldiniz ya da Agentur für Arbeit sizin gittiğinizi ve dönmediğinizi tespit ederse bu gibi durumlarda işsizlik maaşınızı kesebilir. Ve bir sonraki işsizliğiniz durumunda yeniden size işsizlik maaşının bağlanması esnasında sorun yaşayabilirsiniz. Peki nasıl iş arayacağım? Orada zaten siz başvuru yaptıktan sonra bazen bende olmadı ama diğer arkadaşlarımda oldu. Size bir danışman atanıyor ve bu danışman sizinle ilgileniyor ve sizi ara ara arıyor ya da mail atıyor ve iş buldunuz mu, bulmadınız mı, süreç nasıl ilerliyor diye sizden bilgi alıyor. Çünkü siz işsizlik maaşı aldığınızdan itibaren iş bulmaya %100 commit etmek zorundasınız. Eğer Agentur für Arbeit sizin iş arayışınızı yeteri kadar istekli görmezse, bulmazsa yine işsizlik maaşınızı kesme yetkisi var. O yüzden iş aradığınızı mutlak suretle kanıtlayacak evraklara ihtiyacınız olacak. O yüzden sakın ama sakın mülakatlara girdiğinizdeki o e-mailleri, interview görüşmelerinin e-maillerini saklayın. Sakın silmeyin. Ya da işte takvimde herhangi bir mülakatı schedule ettiyseniz, ayarladıysanız onların ekran görüntülerini alın, saklayın. Peki ben beyan etmeden Agentur für Arbeit benim iş arayıp aramadığımı nasıl bilecek? Şimdi şöyle, oraya gittiğimde bizi bir topladılar oraya, bir eğitim gibi bir şey vermişlerdi. Orada bize söylenen Agentur für Arbeit'in job portalı, yani iş arama portalı Zinc ve Stepstone'la bağlantılı çalışıyor. Yani siz aynı e-mail adresiyle Zinc ve Stepstone'da hesap açtıysanız Agentur für Arbeit bunu oradan yakalıyor ve sizin başvurularınızı takip edebiliyor. Ancak burada şöyle bir dezavantaj var. Zinc'i tam bilmiyorum ama Stepstone'daki işlerin %95'i Almanca. Yani Almanca bilirseniz tabii ki de Stepstone'dan ya da Zinc'ten ilanlara başvurun ama bilmiyorsanız da yine göstermelik de olsa ilanları oralardan ya da Agentur für Arbeit'in kendi job portalından başvurmanızı kesinlikle öneririm. Peki işsizlik
İşsizlik yardımı alırken ne gibi yan haklarım var? Aslında Almanya tam anlamıyla gerçekten sosyal bir devlet. Siz işsiz kaldıktan sonra, işsizlik maaşı da almaya hak kazandıktan sonra Agentur für Arbeit'a başvurarak ücretsiz Almanca kursuna kaydolabiliyorsunuz. Ya da ben iş bulamadım, artık sektör değiştirmek istiyorum deyip başka ileri meslek eğitim kurslarına kaydolabiliyorsunuz ve bu hizmetlerin hepsi tamamen ücretsiz olarak size sağlanıyor. Ya evet, birazcık orada da bir yığılma var. Mesela Almanca kursu ben düşündüm. Agentur für Arbeit üzerinden gitmeyi, ancak bir 3 ay sonraya gün veriyorlar ve o da full time oluyor. Bu da tabii ki de iş arama sürecinizi etkiliyor. Çok yoğun bir şekilde iş arıyorsanız. Peki diyelim ki işsizlik maaşınızın bitmesine az kaldı ve hala iş bulamadınız, maddi durumunuz da artık el vermiyor. Peki bu durumda ne yapabiliyorsunuz? Arkadaşlar bu durumda sosyal yardım haklarından da yararlanabiliyorsunuz. Bu da yine aynı şekilde Arbeitslosengeld 2 diye geçiyor. Yani işsizlik yardımı numara 2 diye geçiyor. Ancak bunu tavsiye etmiyorum. Duyduğum ve öğrendiğim kadarıyla eğer bu haktan yararlanırsanız yarın bir gün vatandaşlık almak istediğinizde bu sizin önünüze gelebiliyor ve vatandaşlık almanızdaki süreç ya zorlaşabiliyor ya da imkansız hale gelebiliyor. Çünkü artık devletin sosyal yardım yaptığı bir yabancısınız siz ve yani vatandaş olmanızın önünde çok büyük bir kısıt oluşturuyor bu haktan yararlanmak. Evet, işsizlik maaşıyla ilgili benim bildiklerim bu kadar. Sizler de eğer işsizlik maaşıyla ilgili farklı şeyler biliyorsanız lütfen yorumlarda bizimle paylaşın, bilgilenelim, beraber öğrenelim. Bu ve bunun gibi videoların devamını istiyorsanız bu videoyu beğenin, kanala abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.